Merhabalar efendim, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu güzelliği çalışacağız. Bu nedir dersiniz? Henüz bitmemiş olan bir nasıl denir? Askılı, aslında çok askılı da değil. Japone kollu bir bluz düşünün. Onun ön bölümü, henüz bir tarafını ördüm, bir tarafını acele ettim. Size şuradaki şu kare bölümü anlatmak için. Daha sonra burayı beraber öreceğiz. Nasıl yaptım kesmeleri gösterebilmek için yarım bıraktım. Daha sonra da şu kısım benim göğüs çevrem artı bolluğa denk geliyor. Sizin eğer denk gelmiyorsa hemen buradan fileler ekleyeceksiniz. Onları da anlatacağım. Daha sonra da şu alt kısma yine fileler ekleyerek bluzumuzu tamamlayacağız. Şimdi iki tane kare motife ihtiyacımız var. Şu an böyle durduğuna bakmayın. Ben buraya ütü yapamadığım için bu halde. Aslında çok güzel bir kare motifi var. Çok da beğendiğim gibi oldu. Bir yerde gördüm, yapıyorum. Bazı bölümlerini değiştirdim. Bana uymayan bazı bölümleri vardı. Çok kalabalık bir görüntüsü vardı. Onu hafiflettim. En normal ve basite indirgenmiş haliyle karşınızdayım. Şimdi motifimizi nasıl başlıyoruz? Hemen beraberce sayılarımıza dönelim. Ben pamuk bir ip kullanıyorum. Viskon pamuk. Şöyle sarma ip aldım. Kilo ile aldım. Markası yok. Eğer nereden aldığımı öğrenmek isterseniz de Instagram DM'den bana yazabilirsiniz. Elimden geldiğince dönmeye, herkese bilgi vermeye çalışıyorum. Kendileriyle de bir ortaklığım yoktur. Şimdi efendim, kaç numara tığ kullanıyorum? Tığımın numarası gözükmüyor. 3 numara bir tığ ve pamuklu bir ip kullanıyorum. Birazcık tok olmasını önemsedim. Buradan size ne kadar yansıtabilirim bilmiyorum ama bir İtalyan merserize kadar yumuşak değil ama bu kalın pamuklar kadar da sert değil. Orta kalınlıkta bir pamuk ip. Birçok ipten örebilirsiniz ama yazlık bir ip olduğu için de pamuk örmenizi tavsiye ederim. Hem görünüşü çok güzel oldu hem de bu örüyoruz, bu kadar emek veriyoruz. Giymemizde ne denir? Zevkli ve keyifli olsun yaz günleri için. Kameramı birazcık yaklaştıracağım. Sanırım bu kadar yeterli. Şurada bir ışık daha açıp geleyim hemen. Biliyorsunuz ben evimde değilim. Ekipmanlarım yanımda değil. Olabildiğincesini taşıdım ama hepsi maalesef hem taşıma açısından zordu hem de valize sığma açısından zordu. O yüzden elimdeki imkanlarla konuyu size anlatacağım. Anlamadığınız bölümler olursa aşağıya açıklamalar kısmına yazarsanız ben yeniden anlatırım. Hiç problem değil. Yeter ki kendimizi ve üslubumuzu bozmayalım. Şimdi efendim başlıyoruz. 9 zincir ile 1 2 3 4 5 6 7 8 9. İlk zincirimin içerisinden ilmek kaydırma yaparak bir adet halka yapıyorum. Sihirli halka olur mu diye soracaklar içinde. İstiyorsanız olur ama bu böyle ajurlu bir model olduğu için zincir olması daha güzel olur diye düşündüm. Keyfinize kalmış. İçerisine 16 tane sık iğne yapıyorum. Klasik sık iğne. 3 4 5 6 7 8 9 10. Şöyle birazcık sıkıştıralım. 11 12 13 14. Buradaki sayı çok önemli arkadaşlar. Bu sık iğne sayısını özellikle çok net bir şekilde saymanız gerekiyor ki hem başlangıcımız güzel olsun hem de motifimiz bu sayılar üzerine olacağı için denk getirmemiz zorlaşmasın diye. İlk sık iğnemin başından 16 sık iğne yaptıktan sonra ilmek kaydırma ile bağlanıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 zincir çektim. Tığıma 2 kez doluyorum ve ilmek kaydırma yaparak zincirle yukarıya çıktığım noktaya tekrar batıyorum.
İpim katlı bir ip. Birazcık örmekte zorlanıyorum ama sonuç çok güzel oldu. Ve burada tığımı 2 kez dolamıştım. 2 ilmeği aldım. Şu an tekrar 2 ilmeği alıyorum ve tekrar 2 ilmeği alıyorum. Yani biraz tok, uzunca bir üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar yapalım beraber. Tığımı 2 kez doluyorum. Yandaki sık iğneye batıyorum. İlmeğimi çıkarttım. Tığımda 4 tane ilmek var. İkisini aldım. İkisini aldım ve son ikisini aldım. Üçlü bir trabzan yaptım. Biraz uzunca. Arada 2 zincir. Tekrar tığımı 2 dolayarak burada 16 tane üçlü trabzan yapacağım. İkişer ikişer aldım ve sonra buluşuyoruz. Dünyada olan üçlü trabzanı gösteriyorum şimdi size. 2 kez dolanıyor. İlmek çıkarılıyor. 1, 2, 3 de çekiliyor. İkişer ikişer ilmek alınarak çekiliyor. Bizdeki trabzanı gösteriyorum. Ta 1 kez dolanıyor ve bir tane ilmek alıyoruz. 2 alıyoruz, 2 alıyoruz. Aradaki fark ne derseniz bu birazcık daha dolgulu, bu birazcık daha uzun, ince bir trabzan. 2 zincir çektim ve burada ilk zincirlerimi trabzan kabul ettiğim zincirlerime ilmek kaydırma ile bağlanıyorum ve bir tane zincirle yukarı çıkıyorum. Ve daha sonra bir sık iğne, 2 sık iğne aradaki zincirlerin boşluğuna yapıyorum. Bir sık iğneyi de trabzanımın tepesine yaparak bütün sırayı böyle tamamlayacağım. Bir sonraki sırada buluşacağız. 2 tane boşluğa, bir tane de trabzanımın tepesine klasik sık iğne. İlk yapmış olduğum sık iğne ve ilmek kaydırmayla bağlandı. Bir üst sıraya geçiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tığıma doladım. Şuradaki noktaya batıyorum. Hemen trabzanımın tepesine denk gelen sık iğneme battım. İkili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Tekrar trabzanımın tepesine denk gelen sık iğneme battım. Yine ikili trabzan yapıyorum. Bu sıramızda böyle olacak. İkili trabzan, arada 3 zincir. Şimdi efendim, burada ilmek kaydırmamı yaptım. Hemen zincirlerin üzerine doğru bir ilmek kaydırma daha yapıyorum. Ki boşluğa denk gelebilsin benim örgüm. Gördüğünüz gibi boşluktayım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığıma doladım. Şuradaki hemen yandaki yuvaya bir kere, 2 kere ve 3 kere de çektiğim üçlü trabzanımı yapıyorum. Bu bizim Türk stil üçlü trabzanımız. 1 ilmek, 2 ilmek, 2 ilmek. 1 ilmek, 2 ilmek, 2 ilmek. 1 ilmek, 2 ilmek, 2 ilmek. 2, 4, 5 tane üçlü trabzan yapacağız buraya kendi usulümüzle. Şimdi hem buradakinin adı üçlü trabzan, hem buradakinin adı üçlü trabzan. Neden böyle ayırdım diye soruyorsanız arkadaşlar, aramızda yeni öğrenenler de var. Onlar için özellikle anlatıyorum. Hem siz de bu örgüyü 40 yıldır biliyorsanız da sizin için de avantaj. Çünkü dünyada kabul edilen bazı işaretler var. Üçlü trabzan oymuş. Ben de ne zaman öğrendim? Yeni öğreniyorum. Birkaç yıl oluyor. Öğrenmenin yaşı yok, bilmenin yaşı yok. İlla böyle yapın demiyorum. Ama konusu geçince de yabancı kalmayalım. Şimdi 5 tane üçlü trabzanımızı yaptık. 1, 2, 3, 4. Zincirimi çektim. Yandaki yuvaya batıyorum. Sık iğne ile bağlandım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığıma doladım. Hemen bir yandaki sıraya da üçlü trabzan yapacağım. 5 tane. Bu sıramızda böyle olacak. Hemen açıp göstereceğim. Şurayı da yapar yapmaz 4, 5, 1, 2, 3, 4 sık iğne ile bağlanıyorum.
1, 2, 3, 4. Böyle bir sıramız olacak. Bu sırayı bitirir bitirmez buluşuyoruz. 4 tane zincir çektim. Başlamış olduğum noktaya döndüm ve ilmek kaydırma ile burayı tamamlıyorum. Hemen şöyle ilmek kaydırmamı yapayım. Bunu buraya kadar ilmek kaydırmayla şuraya kadar çıkacağım arkadaşlar. Burada 4 zincirimiz vardı. Hemen ilmek kaydırmalar yapıyorum. Sık iğne ile bir denedim ama kalın oldu. Onun için ilmek kaydırma tercih ettim. Siz kendiniz bilirsiniz ama dediğim gibi ilmek kaydırma daha güzel duruyor. Şu an gördüğünüz gibi başlangıç noktasına kadar çıktım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığıma doladım. Baştaki 3 zincirimi de trabzandan kabul ediyorum. Bir, ikinciyi yaptım. Üçüncüyü yaptım. Hemen yanına aynı yuvaya dördüncüyü yapıyorum. Yandayım. Beşinciyi yapıyorum. Yandayım. Altıncıyı yapıyorum. Altıncıyı yaptığım yuvaya yedinciyi yapıyorum. Sekizinciyi yapıyorum. Yan yuvadayım. Ve sekizinciyi yaptığım yuvaya tekrar batarak 9. üçlü trabzanımı da yaptım. Burada alt sırada 5 tane olan trabzan sayım şu an 9'a çıktı. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Baştaki ilk trabzanıma 2 tane üçlü trabzan yapacağım. Yandaki trabzanımın tepesine de 2 tane üçlü trabzan yapacağım. Ortadaki 3. trabzanıma bir tane üçlü trabzan yaptım. Şu an 5 tane trabzanım var. 6. trabzanı ve 7. trabzanı aynı yuvaya yapıyorum. 8 ve 9. trabzanı da aynı yuvaya yaparak 9 tane trabzan örmüş oluyorum bu yuvada ve arada da 3 zincir. Bütün sıramız böyle olacak. Bir üst sırada buluşacağız. Bir sonraki sıradayız. Hemen yine şuradaki ilmek kaydırmamızı tamamlıyoruz ve sıramızı bitirip üste çıkıyoruz. 1, 2, 3 zincirle yukarıya çıktım. Burada 9 tane trabzanımızın her birine bir tane trabzan yapacağız. Toplam yine 9 tane trabzanımız olacak. Üçlü trabzanlar yapıyorum yine bu sırada da. 3, 4, 5, 6, 7, 8, hemen bir sayayım. 2, 4, 6, 8. Bir tane de şuraya yapıyorum. 9. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şuradaki 3 zincirimin tam ortasından geçiyorum. Bir sık iğne ile bağlandım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Ve burada yine her bir trabzanımın tepesine bir tane trabzan yapacağım. Şöyle bir görüntümüz olacak. Bu sırada da bir üst sırada buluşacağız. İlmek kaydırmayla bağlandım. 1, 2, 3 zincirle yukarıya çıkıyorum. Yandaki trabzanın tepesindeyim. 1, 2 de çektim. 3. ilmeğim tığımda bekliyor. Büyük bir fıstık yapacağız. 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 7 ve 8 tane trabzan yapıyorum. Bir altta 9 tane trabzanımız vardı. Burada zincirimle beraber 8 trabzanım var.
Şöyle güzelce esnetiyorum. Hepsini eşit bir seviyeye getiriyorum. Ve sondaki ilmeğim hariç hepsinin içerisinden ipimi alıyorum ve ilmeğimi buradan çıkarıyorum. 2 ilmeğim kalıyor tığımda ve onları da beraber alarak şöyle güzel bir fıstık yapıyoruz. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Hemen şurada alttaki zincirlerin içerisinden sık iğne ile bağlanıyorum. Fıstıktan sonra burada 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tekrar bağlanıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 yuvam oldu ve tekrar buraya bir fıstık yapacağım. Bu sıramızda böyle olacak. Fıstık 8 tane trabzandan oluşan bir fıstık. 3 tane de 5 zincirden oluşan yuvamız var bu sırada. Bu sırayı tamamlıyoruz, buluşuyoruz. Şimdi efendim geldik. Aradan uzun bir zaman geçti. Ben şu an devam edebiliyorum. Çiçeğimizin şu halini bir göstermek istiyorum size. Şu an böyle güzel bir çiçek halinde. Böyle kıvrık olduğuna bakmayın. Ördükçe açılıyor. Zincirler olduğu için sanki kıvrılmış gibi bir görüntüsü var. Bu noktaya geldikten sonra fıstıklarımızı yaptık. Üçer tane de yuvalarımızı yaptık. Yine ilmek kaydırarak bu 5 zincirimizin ortasına gideceğiz ki yeniden bir sonraki sırayı yapabilelim. İlmek kaydırmamı yapıyorum. İkinciyi yaptım. Üçüncüyü de yaptım. Ve zincirimin tam ortasındayım. Buradan itibaren 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir çekiyorum. Ve ortadaki yuvaya şuraya 8 tane üçlü trabzan yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Tekrar 5 zincir çekiyorum ve yandaki zincirimle bir sık iğne ile bağlantı kuruyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir çektim ve yandaki zincire tekrar bağlanıyorum. Sık iğne ile yine bağlandım. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ve bu sefer şuradaki zincirimin ortasına 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve araya 5 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yuvaya 4 tane daha üçlü trabzan yapacağım. Tekrar 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Yan yuvaya bağlanıyorum sık iğne ile. Yine 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Bir sonraki yuvaya sık iğne ile bağlanıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ve şuradaki yuvaya 8 tane trabzan yapacağım. Yani bizim şu an 2 4 6 8 tane çiçek yaprağımız var. Çiçek yapraklarımızın arasındaki boşluğa bir tanesine 8 tane trabzan yapıyoruz. Üçlü tamamen bütün halinde, bir tanesine de 4 tane trabzan 5 zincir 4 trabzan yapıyoruz. Her ikisi de 8 trabzan ama bir tanesinin ortasında 5 tane zincirimiz var.
4 tanesi böyle, 4 tanesi böyle olacak. Bir tanesi bundan, bir tanesi bundan yaparak köşe yapmaya yavaş yavaş adım adım gideceğiz. Bu sırayı böyle tamamlıyoruz, buluşuyoruz. Evet, sıramızı tamamladık. Bir tane bütün halde 8 trabzan, bir tane de dörder dörder 2 ayrı trabzanlar ve ortada 5 zincir yaparak geldik. 4 tane 8'li var, 4 tane de bunlardan var ve başlangıç noktamıza yine 5 zincir çektik. Şuradaki noktaya bağlanarak sıramızı tamamlıyoruz. Yine ilmek kaydırmayla bağlanıyorum. Eğer şu aralarda zincirler çok fazla toplanırsa 6 zincir yapabilirsiniz ya da 5 zincirinizi birazcık bol atarak yapabilirsiniz. Bunu deneme yanılma herkes kendisine göre ayarlasın lütfen. Fazla da gereğinden fazla bol da yapmayın. Çok sıkışık da yapmayın. Bir noktada zaten eliniz alışacak ve şu görüntü, şu şöyle yaydığımızda düzgün görüntüyü elde etmeye çalışacağız. Şimdi efendim geliyoruz bir sonraki sıramıza. Hemen bakarak aynı sırayı yapalım ki ben de şaşırmayayım. Geldik efendim bir üst sıramıza. Burada yine ilmek kaydırma yapıyorum. Bu ilmek kaydırmaları da yapmak zorundayız. Çünkü aralar bozulmasın diye bir tane fazladan 5 zincir atsak bir karışıyor örnek. O yüzden çok önemli, buraları kaçırmıyoruz. 1 2 3 zincir çektim. Tığımın başına aldım. Şimdi burada 8 tane trabzanımız var. 2 ayrı fıstık yapacağız. Önce zincirimin hemen dibine batıyorum. 1 2 de çektim. Yine tığımda bekletiyorum. 2 ilmeğimi tığımın başına yine aldım. 1 2 de çektim. 3 ilmeğimi bekletiyorum. Tekrar 1 2 çektim. Bekletiyorum. Ve burada şöyle bir görüntümüz var. 4 trabzanımızı yaptık. Son 2 kalana kadar çektim fıstığımı ve kalan 2 ilmeği de çekerek fıstığımızı tamamladım. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ve yine aynı işlemi yapacağız. 1 2 3 ve dördüncü trabzanımı da yapıyorum. 2 4 5 tane ilmeğim var. Dördünü ördüm, kalan 2'yi de ördüm. Şimdi burada görüyorsunuz 8'linin üzerine 2 ayrı fıstık yaptım. Devam ediyoruz. Birazcık ipimi açtım. 2 3 4 5 zincir. Yandaki zincire sık iğne ile bağlandım. 1 2 3 4 5 zincir. Yandaki boşluğa sık iğne ile bağlandım. Şu an bunları yapmamızın amacı bizim yuvarlak giden motifimizi köşeli hale getirmek. Bir, iki, üç, dört, beş ve geldik bu ikili 4 tane olan trabzanlarımızın tepesine. Bunların da yine tepesine aynı şekilde fıstık yapıyoruz. 1 2 de çektim, ilmeğim bekliyor. 1 2 de çektim, ilmeğim bekliyor. 1 2 çektim, ilmeğim bekliyor. 1 2 5 tane ilmeğim var. Şöyle yakından göstereyim. Dördünü aynı anda çekiyorum. Son kalan 2'yi de çekerek tamamlıyorum. 1 2 3 4 5 zincir ve zincirimizi şuradaki
boşluğa sık iğne ile bağlıyoruz. 1 2 3 4 5 ve yine fıstık yapacağız. Bir, iki, üç, dört, beş zincir ve aynı şekilde devam edeceğiz. Şimdi şu ikisi arasındaki farkı görüyorsunuz. 8'in üzerine 2 tane dörtlü fıstık yaptım. Arada 5 zincir var. Buradakinde de iki ayrıydı bunlar. Yine 2 tane fıstık yaptım dörtlü ama aradaki boşluğa 5 zincirle bağlanıp tekrar 5 zincirle ikinci fıstığımı yaptım. Diğerlerini de aynı şekilde yapıyoruz ve bir üst sırada buluşuyoruz. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş köşeler oluşmaya başlıyor. 2, 4, 6, 8 tane köşeden 4 köşeye düşeceğiz. Şimdi burada sıranın sonunda 5 zincir çektikten sonra şurada ortaya yine sık iğne ile bağlanıyorum ve tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektikten sonra yine başlangıç noktasına bağlanıyorum. Şurada fıstığımızın tam tepesine bağlanıyorum. Yine ilmek kaydırma yaptım ve burada içeriye doğru bir ilmek kaydırmayı yapıyorum. 1 2 3 4 3 zincir çeksem daha iyi olacak. 3 zincir çektim. Baştaki zincirimi de trabzan olarak sayıyorum. Buraya 4 tane üçlü trabzan yapacağım. Yine dördüncü trabzanımı yapıyorum. Buraya bir tane zincir çekiyorum ve tekrar dönüyorum. Aynı yuvaya 4 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Şöyle bir görüntümüz var. 1 2 3 4 5 zincir, yandaki yuvadayım. Sık iğne ile bağlandım. 5 zincir, yan yuvadayım. Sık iğne ile bağlandım. 5 zincir, yine yan yuvadayım. Sık iğne ile bağlandım. 1 2. Tabi burada iplik katlarına da dikkat etmek gerekiyor. 1 2 3 4 5. Yine yuvaya sık iğne ile bağlandım. Şöyle bir görüntümüz var. Hemen açarak size gösteriyorum. 5 tane zincir çekerek tığımın başına alacağım. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir tığımın başına aldım. Şuradaki yuvaya dörtlü fıstık yapacağım. 1 2 de çekiyorum. Üçüncü ilmeklerim tığda bekliyor. Düzeltiyorum. Son iki ilmeğimi de birlikte alıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim ve yandaki yuvaya geçiyorum. Yine bir fıstık yapacağım. Tığımın başına aldım. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Şöyle bir görüntümüz oldu. Burada gördüğünüz şekilde trabzanlarım var. Arada bir zincir. Burada da 2 tane dörtlü fıstığım var. Arada 5 zincir. Tüm sırayı bu şekilde tamamlıyoruz ve buluşuyoruz. Geldik efendim sıramızın sonuna. Şurada son 5 tane zincirle bağlandıktan sonra şu yuvaya yine 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve şuradaki trabzanlarımın ilk trabzanımın tepesine
ilmek kaydırma ile bağlanıyorum. 1 2 3 4 5 zincir, şuradaki bir zincirin içerisinden girerek bağlanıyorum. 1 2 3 4 5 zincir, bağlandım. 1 2 3 4 5 zincir, bağlandım. 1 2 3 4 5 zincir, 1 2 3 4 5 zincir, bağlandım. 1 2 3 4 5 zincir, bağlanıyorum. 1 2 3 4 5 zincir ve tığımın başına aldım. Şimdi 4 köşe olacak bizim motifimiz. Yavaş yavaş şu iki tane fıstığımızın ortasına 1 2 3 4 tane üçlü trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 zincir ve tekrar aynı noktaya bir tane daha üçlü trabzan yapacağım. 4 adet ve böylece bizim birinci köşemiz oluşmuş olacak. Hemen gösteriyorum. Şurada görüyorsunuz, artık bu bölüm yavaş yavaş içte kalacak. Şurada alt sırayı bitirdikten sonra 5 zincirle ortaya battım. 5 zincir bağlan, 5 zincir bağlan, bağlan bağlan geldik köşeye kadar ve burada üçlü trabzan yaptım. 4 tane, arada 5 zincir ve tekrar 4 tane trabzan yaptım. Aynı şekilde burada yine sık iğne ile bağlanacağım ve devam edeceğiz. 4 köşeli bir motifimiz olacak. Bu sıradan sonra buluşuyoruz. Görüyorsunuz, yavaş yavaş motifimiz kare olmaya başladı. Sıramızın sonuna geldiğimizde 5 zincir ile şu köşeye bağlanıyorum. İlmek kaydırmamı yapıyorum ve burada yine zincirimin 5 zincirimin ortasına kadar yine ilmek kaydırma yapıyorum. 3. ilmek kaydırmamı yaptım. 1 2 3 4 5 zincir, bağlan, köşeye kadar aynı şekilde 1 2 3 4 5 zincir, bağlan şeklinde devam edeceğim. Köşeye geldiğimizde 1 2 3 4 5 zincir batıyorum ortasına. 1 2 3 4 5 zincir, yine aynı yuvaya batıyorum. Şöyle bir görüntümüz var. Yine 5 zincir çekerek köşeye kadar yine aynı şekilde yapacağım. Köşeye geldiğimde köşeye sık iğne ile bağlandıktan sonra 5 zincir çekip tekrar aynı yuvaya batıp 5 zincirlerle bu bölümü tamamlayacağım. Bir üst sırada buluşuyoruz. Evet efendim, motifimizi görüyorsunuz. Kare olmaya adım adım gidiyoruz. Şimdi başladığım noktaya 5 zincirle ilmek kaydırma yaparak bağlandım. Burada 1 2 3 zincirle yukarıya çıkıyorum ve başlıyorum. 4 tane trabzan yapacağım bu yuvanın içerisine. Baştaki zincirimi de sayıyorum, tabii ki trabzanda. Araya bir zincir, tekrar 1 2 3 ve 4 trabzan yapıyorum. Köşeye kadar gidiyoruz ve köşede buluşacağız. Çünkü bütün bu görmüş olduğumuz 5 zincirlerin içerisine 4 trabzan yapacağız. Köşede farklı bir şey yapacağız. Buluşalım. Evet, fark ettim ki az önce köşeyi anlattığım videoda elim
başka bir yerde. Onun için dolandım geldim, yine köşedeyim. Tüm boşluklara 4 trabzan yapıp arada bir zincir çektikten sonra köşelerde de şunu yapıyoruz. Yine 4 trabzan, üçlü trabzanlar, yine 3, 1 2 3 kere de çektim. Dördüncü trabzanı 1 2 3 tane zincir, yine aynı yuvaya 4 trabzan daha, yani köşe yapıyoruz kısacası. Ve buradan yine şuraya kadar aynı şekilde trabzanlarımı yapıyorum. O noktada buluşalım. Tam başlamış olduğum noktadayım. Burada ilmek kaydırma yaparak sıramı tamamlıyorum. Şöyle bir görüntümüz var. Buna güzel buhar verdikten sonra bir de güzel iğnelerle bekletince çok güzel bir karemiz oluşacak. Ki ben şurada hiçbir şey yapmadım. Ne buhar verdim, ne iğnelerle beklettim. Bittikten sonra üzerinden bir buhar vermeyi düşünüyorum. Görüyorsunuz, tamamlandıkça karemiz daha güzel bir hale geliyor. Şimdi efendim, benim telefonumda yer kalmadığı için artık bu örneği burada bitirmek zorundayım. İkinci bölümde kalan bölümü yapacağız. Ön ve arkada nasıl işlemler uyguluyoruz, onları yapacağız. Etek ucunda ne yapacağız ve bedenimize uyarlamak için ne gibi yöntemler uygulayacağız kısmını da bluzumuzun ikinci kısmına bırakıyorum. Kanalıma katılıp beni desteklerseniz çok sevinirim. Yeni bir bölümde en kısa zamanda buluşmak üzere. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.